Bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques méthodes que j'ai utilisées pour apprendre le langue. Ho scritto 7 metodi e uno è più prezioso dell'altro. Okay, but what are we waiting for? Let's go. Bugün sana bir yabancı dil öğrenmenin çeşitli yollarından bahsedeceğim. Hazırsan başlayalım. Videoya geçmeden önce kendimden ufakça bahsetmek istiyorum. Adım Burak, 19 yaşındayım ve bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Çocukluğumdan beri yabancı dil ve bilgisayara karşı özel bir tutkum vardı ki üniversite okumak için bilgisayar kısmını, hobi edinmek içinse yabancı dil kısmını seçtim. Dil öğrenmeye nereden başladım? Tamam, hobi edindiğimi söyledim, evet, ama bu hobi nereden geldi? Bunun kaynağı neydi? 2020'nin başlarıydı. Tabii o zaman İngilizcem herkes gibi A1 A2 civarındaydı ve İngilizcemin iyi olduğunu düşünüyordum. Herhalde cahil özgüveni vardı o zamanlar. Ve bunun üzerine yeni bir dil öğrenmek istedim. İspanyolca. 2020'nin Mart ayında ülkemizde ilk virüs vakası görüldüğünden bu yana sosyal medyada yabancı dil gruplarına giriyordum. WhatsApp, Facebook, Instagram, hepsine girdim ve en son bir yerde sabit bir şekilde kaldım. Diğerlerinden çıkmak zorunda kaldım çünkü gruplar aktif değildi ve boşuna durmak istemedim. İspanyolca grubuna girdiğimde henüz seviyem A1 civarındaydı ve sadece günlük selamlaşmayı, basit şeyleri konuşmayı biliyordum. Yine bir karantina günüydü ve Mart ayının sonlarıydı. Özelden bana artı 44 ile başlayan bir numara mesaj attı. Bu arada bilmeyenler için artı 44 alan kodu Birleşik Krallığı'nın telefon kodu. O kişi bana merhaba yazmıştı ve ben de açıkçası etkilenmiştim. Çünkü birisi bana kendi dilimde selam yazıyor. Neden etkilenmeyeyim? Konuşmayı İngilizce devam ettirmeye çalıştım çünkü benim İngilizce pratik yapmaya ihtiyacım vardı. Ancak kendisi her ne kadar İngilizce yazsam da bana her zaman Türkçe cevap vermeye çalıştı. Çünkü o da Türkçe öğreniyormuş. O kişi de İspanyolca öğreniyordu fakat Türkçe'ye karşı özel bir ilgisi varmış. Özellikle Türk dizilerini izliyormuş falan. Bundan dolayı benimle Türkçe konuşmaya çalıştı ki ben de İspanyolcayı bir kenara bırakıp İngilizcemi geliştirmek istedim. Ki zaten İspanyolca'da çok iyi değildim o sıralar yeni başladığım için. Madem dedim İngilizcemi geliştireyim. Onunla İngilizce konuşmaya çalıştım. Ama bir yerde takılmıştım. Çünkü İngilizcemi iyi sandığım için cahil özgüveniyle hareket ediyorum ve hiçbir zaman akıcı bir konuşmaya sahip olamıyorum. Şu an 2024 yılındayız ve yaklaşık 4 yıldan fazla bir süredir kendisiyle arkadaşım. Kendisine buradan selamlar olsun. Bana 4 yılda çok şey kattı. Ben İngilizceyi ondan öğrendim diyebilirim. Okuldan öğrendiklerimi pek saymıyorum. Veya kendim oyunlardan tabii ki öğrendim ama gerçek konuşulan İngilizceyi ondan öğrendim diyebilirim. Tabii o zaman İspanyolcanın yanı sıra İtalyanca, Fransızca, Rusça, Almanca gibi dilleri de ara sıra çalışıyordum. Çünkü yabancı dil çalışmayı seviyordum ve bir sürü boş vaktim vardı. Sonuçta karantinadayız. Şurada gördüğünüz dillerin hepsini çalıştım. Kısa süreli de olsa hepsi hakkında bir görüşüm var. Hepsini size anlatabilirim. İçeriğini anlatabilirim, sıralamasını, sözcük bilgilerini, hepsini konuşamıyorum. Ki konuştuğumu da iddia etmiyorum. Sadece bunlarda temel şeyleri öğrenmiştim. Sevdiğim diller üzerine devam ettim ve sevdiğim dillerde 2021-23 arasında İtalyanca oldu. 2023 ve günümüz arasında Fransızca oldu. Hala da Fransızca çalışıyorum. İspanyolcayı o zaman 2020 ve 2022 arasında çalışmıştım. Yaklaşık 2 yıl çalıştım. Sonunda B1 seviyesine ulaştım. Ki B1 kursunu tamamlamadım. Ve o dilden sıkılmıştım. Artık bana çok sıradan gelmeye başladı. Bunun sebebi ise az sonra anlatacağım ilk madde. Onu bıraktım. İtalyanca'ya geçtim. İtalyanca'ya yaklaşık olarak 3 yıl çalıştım. Ki aynı zamanda okulla beraber Almanca'ya götürüyordum. Yani yaklaşık olarak aynı anda bir 3 dil çalışıyordum. Birazcık zordu. Ama ben bundan keyif alıyordum ve buna devam ettim. Yaklaşık 4 yıldır hala daha farklı dilleri çalışıyorum. O yüzden bu videoda sizlere en kısa sürede dil öğrenebileceğiniz taktikleri vereceğim. Tabii bu dilleri öğrenirken bir yandan da Instagram sayfası kurmuştum. Yabancı diller üzerine ve günlük olarak içerik paylaşıyordum. Şu an aktif olarak 40.000'den fazla takipçim var. Harita ve yabancı dil gönderileri paylaşıyorum. Sayfanın genel konsepti yabancı diller ve haritalar üzerine. Genellikle farklı ülkelerde bir sözcüğün nasıl söylendiği haritaları mevcut. Ama yine de farklı konsepte haritalarda paylaşabiliyorum. Bu biraz da sayfada neyin beğenildiğine ve neyin etkileşim aldığına bağlı. Açıkçası tek tipte gönderiler paylaşmıyorum. Paylaşmamaya çalışıyorum. Çünkü çeşitlilik benim için her zaman iyidir. Çok uzatmadan maddelerimizi sıralamaya başlayalım. İlk madde. Motivasyon. Öncelikle yaptığım en büyük hatayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu hatayı siz de yapmayın. Ben dili bir araç olarak değil ve amaç olarak kullandım. Eğer siz de böyle yaparsanız bir süre sonra muhtemelen sıkılırsınız. Tabii ki hobi boyutu ayrı. Bir dili sevdiğiniz için çalışıyor olabilirsiniz. Ya da kulağınıza hoş geldiği için, müzikal bir dil olduğu için çalışıyor olabilirsiniz. Bunları anlıyorum. Fakat o dili herhangi bir yerde kullanmayacaksanız, mesela işiniz, eşiniz, dostunuzla konuşmayacaksanız, işinizle ilgili bir dil değilse, günlük hayatınızda kullanmıyorsanız, muhtemelen bir yerden sonra ya motivasyonunuzu kaybedeceksiniz ya da eskisi kadar hızlı öğrenemiyor olacaksınız. Bu noktada dili bir amaç olarak değil, araç olarak görüp ona göre hareket etmemiz ve ona göre öğrenmemiz gerekiyor. Ben bu dili niye öğreniyorum diye sormamız gerekiyor. Şimdi ikinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz süreklilik. Dili düzenli bir şekilde çalışmalısınız diyeceğim fakat bu her zaman gününüzün bir saatini ayırmak olmayabilir. Örneğin telefonda kaydırırken aynı zamanda bir dil çalışıyor olabilirsiniz.
Bunu nasıl yaparız? Telefon dilinizi öğrendiğiniz dile çevirebilirsiniz. Ben yaklaşık olarak 2 yıl boyunca telefonumu İtalyanca kullandım. Her gün İtalyanca çalışmamama rağmen, not almamama rağmen İtalyancanın büyük bir kısmını sosyal medya sayesinde söktüm. Peki nasıl? Haber sayfaları takip ediyordum. Meme sayfaları takip ediyordum ki İtalyan kültürünü daha iyi anlayayım. Sadece dil olarak kalmasın, ekstra kültürlerini anlayayım. Neye gülüyorlar? Yemek çeşitlerine, bunlar günlük hayatında ne yapıyorlar? Haberlerin ne tip? Genel olarak spor, magazin ne varsa takip etmeye çalıştım. Bu bana çok fazla şey sağladı. O yüzden bunu yapmanı çok fazla tavsiye ederim. Çünkü her gün düzenli 1 saat çalışacak vaktin olmayabilir. Okuyor olabilirsin, çalışıyor olabilirsin. O gün yorgun olabilirsin, keyfin olmayabilir, modun olmayabilir. Gerekli motivasyonu sağlayamıyor olabilirsin. Bu yüzden oturduğun yerden o dilin, ülkesinin sayfalarını takip edebilirsin. Bu magazin, haber, spor kanalı olabilir dediğim gibi. Ve bir süre sonra zaten dili öğrenmiş değil, edinmiş olduğunu fark edeceksin. Şimdi diğer bir maddemize geçelim. Kendi kendine konuşma. Bu madde benim dil öğrenimimin %60'ını oluşturan bir madde. Çünkü her kendimle konuştuğumda, her konuşmaya çalıştığımda, diyalog kurmaya çalıştığımda bir yerde takılıyorum. Bunu farklı dillerde deneyebilirsiniz ki özellikle en iyi ikinci dilinizi de deneyebilirsiniz şu an test etmek için. Ki çoğunuzun en iyi ikinci dili İngilizcedir. O yüzden bu videoyu şu an durdurup bir 2 dakika kendinize diyalog kurmayı deneyebilirsiniz. Takıldığınız yeri not alaraktan tartışmayı veya konuşmayı nasıl sürdürebileceğinizi diğer dilde çeviri kullanarak ya da kendiniz deneyerek onu öğrenebilirsiniz. Bu arada bu maddenin en güzel yanı ise konuyu sizin belirliyor olmanız. Örneğin kafanızda bir tartışma mı var, bir bilimsel konuşma mı var, günlük konuşma mı var, aç mısınız, tok musunuz? Bu konuşmaları siz kendiniz oluşturduğunuz için nerede takıldığınızı direkt olarak görebilir. Konuyu da spesifik belirlediğiniz için istediğiniz konuyu rahatlıkla öğrenebilir, eksiğinizi kendiniz görebilirsiniz. Beklemeden hemen diğer maddemize geçelim. Telefon dili değiştirme. Birçok kişi bunun başta yapılmasının zor ve gereksiz olduğunu söyler fakat ben onlara katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bu konuyu kısa bir örnekle anlatmak istiyorum sizlere. 2022 yılının bahar aylarından biriydi. Tam olarak hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama bir ara Rusça'ya merak salmıştım. Gerek dil yapısı olsun gerek okuması yazması bana çok havalı geliyordu. Ki çok fazla da motivasyonum yoktu. Bir süreliğine çalıştım dediğim gibi. Ama o süre zarfı boyunda telefon dilimi Rusça yaptım ve şu an telefon dilimi Rusça yapsam hiçbir zorluk çekeceğimi düşünmüyorum. Çünkü orada yazılan her şeye adapte oldum. Okumam var zaten Rusça'da. Okuyorum, anlamasam bile bir şeyi nereden nasıl yapmam gerektiğini biliyorum. Hele ki birbirine yakın 2 dil öğreniyorsanız aynı anda ve birisinde daha iyiyseniz muhtemelen hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Hemen bir örnek vereyim. İtalyanca ve İspanyolcanın benzerlik oranları %88 civarında. O yüzden birinde birazcık bile daha iyi olsanız diğerinde hiçbir zorluk çekmeden buna kolayca adapte olabilirsiniz. Ve günümüzde telefon artık su içmek, yemek yemek gibi bir temel bir ihtiyaç olduğundan dolayı herkes telefonuna her saniye bakabiliyor. Bu sizin aslında beyninizin aktif olmayan öğrenme kısmını da aktifleştirip size fark etmeden dil çalıştırıyor. Yani siz farkında değilsiniz ama aynı zamanda dil öğreniyorsunuz. O yüzden senden ricam bu video bittikten sonra telefon dilini şu an öğrendiğin ikinci dil, üçüncü dil artık neyse o olarak değiştirmeni istiyorum. Hadi diğer maddeye geçelim. 5. Akla geldiği gibi bakma. Üçüncü maddeye çok yüksek bir yüzdelik vermiştim fakat bu 5. madde için %100 bile diyebilirim. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Dil edinimim sırasında bana en çok kazandıran madde buydu. Hepimizin, benim, senin, onun günlük hayatta sıkça kullandığımız ifadelerimiz var değil mi? Örneğin acıktım, susadım, uykum var, dışarı gidiyorum, dışarıdan geldim. Bunların örneklerini artırabiliriz. Saymakla bitmez. Benim yaptığım şey ise şuydu. Acıktığımda I'm hungry diyordum. Acıktım demiyordum. Veya İtalyanca, Fransızca, Almanca her neyse. O dili bu arada aktif olarak öğrenmesem bile yine de gidip onun çevirisine de bakıyordum. Kulak aşinalığım olsun ki ileride bir yerde karşıma çıkarsa bileyim diye. Ve bu maddeyi yaptıktan sonra fark edeceksiniz ki zamanla siz de dili öğrenmiş değil edinmiş olacaksınız. Çünkü günlük hayatta çok fazla ifade kullanıyoruz ve genel olarak yabancı bir ülkeye gittiğiniz zaman kullanacağınız ifadeler değişmeyecektir. Herkes uyuyor, herkes yiyor, herkes içiyor. Herkes nereye gidiyorsun diyor. Herkes buradan geliyorum diyor. O yüzden bunları siz zaten hedef dilinizde öğrendiğiniz zaman hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. O ülkeye gittiğinizde ise zaten bunları bildiğinizden dolayı üzerine kat kat fazla şeyler koyabileceksiniz. Diğer maddemiz Discord sunucularına girmek. Bunun önemini başta fark etmemiştim. Çünkü Discord hesabını yalnızca oyun oynamak için kullanan arkadaşlarım vardı ve ben de böyle faydalı bir şey için kullanabileceğimin farkında değildim. Ama Discord sanılanın aksine eğitim için oldukça yararlı bir platform. Çünkü içinde bir sürü sunucu var. Aktif olarak Fransızca ve İngilizce için kullanıyorum. Almanca için de bir sunucu var. Onların da linkini aşağıya bırakırım. Fakat çok kullanmıyorum dediğim gibi. O yüzden onun hakkında pek bir yorum yapamam. Ama İngilizce ve Fransızcasının gerçekten yeterli olduğunu söyleyebilirim. Odalar seviyelere göre ayrılmış olduğundan dolayı odadaki herkesin seviyesi sizin seviyenizde oluyor ve bu da size ekstra bir eziklik duygusu katmıyor en azından. Karşıdaki C2, sen A1'sin gibi olaylar olmuyor. Rahatça anlaşabiliyorsunuz. 7. ve son maddemiz ise ders videolarını hedef dilde izlemek. Muhtemelen bu videoyu izleyenlerin büyük bir çoğunluğu bana bu maddede katılmayacak. Ben İspanyolca bilmiyorum ki İspanyolca ders videosunu anlayayım. Adam ne diyor bilmiyorum. Bu objenin adı ne onu bilmiyorum. Ama adam orada ders anlatıyor. İşte önemli olan da bu. Dersi anlatıyor. Hem de kendi dilinde.
Adam İspanyolca 10 defa tahtaya bak der. Hiçbirini anlamazsın ama 11. defada her o sözcüğü söylerken tahtaya baktığında o sözcüğün tahta anlamına geldiğini anlarsın. Ki zaten dil ediniminin en mantıklı ve en kısa yolu hedef dile maruz kalmaktır. Ve bulunduğunuz yerden bir dili öğrenmek istiyorsanız maruz kalmanın en kolay yolu ise YouTube videolarından orijinal dilde dersler izlemektir. Hatta bu süreyi artırıyorum. Belki ilk 3 hafta, ilk 4 hafta hiçbir şey anlamayacaksın. Ama 5. haftada fark edeceksin ki artık tahtaya bak derken tahtaya bakıyorsun. Neden bakıyorsun? Bunu soruyor musun? Hayır. Çünkü dili edinmişsin. Sen 4 haftadır, 5 haftadır onun tahta olduğunu bilmiyordun ama artık biliyorsun. Bunu diğer kalıplara da uyguladığımız zaman birçok şey öğrendiğini farkına varacaksın. Çok kısa bir şey anlatayım bununla ilgili. İtalyanca'ya yeni başlamıştım ve açıkçası çok da iyi değildim. Seviyem yaklaşık olarak A2 civarındaydı. Ama sürekli Easy Italian kanalını izliyordum. Kendisi bir röportaj kanalı ve bunun bir sürü varyasyonları da var. Turkish, German, French şeklinde, Spanish şeklinde. Altyazılar hem İtalyanca hem İngilizceydi fakat ben altyazının İtalyanca olan kısmını okumayı tercih ediyordum. Çünkü biliyordum ki bir süre sonra anlayacaktım. Artık bu 10 video, 20 video böyle olabilir ama 21. videoda böyle olmayacağını biliyordum. Sürekli izlemeye devam ettim ve uzun bir süre sonunda gerçekten dili edindiğimi anlayabiliyordum. O yüzden size tavsiyem öğrendiğiniz dilin videolarını hedef dilde izleyin. Türkçe veya İngilizce olmasın. İspanyolca öğreniyorsunuz, İspanyol hoca bulun. Onun videolarını izleyin. İngilizce öğreniyorsunuz, direkt İngiliz, Amerikan veya ana dili İngilizce olan bir hoca bulun ve onların videolarını izleyin. Bana güven, sana çok fayda sağlayacak.